Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce kanalımda anlatımını yapmış olduğum yıldız modelimizin suplasını yapmıştık. Bu henüz son sırası elimde. Ördüğüm tamamlanmamış. Çok istenilen runner modelini de inşallah şimdi birlikte öreceğiz. Ben çalıştım. Şimdi sadece hatırlatmak amacıyla sizlere göstereceğim bunu. Suplamızdı ve şimdi de runner olarak naçizane elimden geldiğince sizlerle anlatımını paylaşmak istiyorum. Hemen bunu kaldırıp malzeme bilgisini verdikten sonra başlayacağım. Yine 3 milim bir tığ kullandım ben. Yine ördüm. Zaten birçok supla ve runner anlatımımı nako pırlanta ile yapıyorum. Dediğim gibi siz supla ipleriyle tuhafiyelerden bulabilirsiniz. İsterseniz zaten size rahatlıkla bulabileceğiniz ipler, makrome soft pamuklu ipler, ince makrome pamuklu iplerle örebilirsiniz. Ama ben nako pırlanta ile gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde de kendi sayılarımla sizlere anlatacağım. Öncelikle 130 adet zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şu düğümü attıktan sonraki ilk zincirimizi sıkı yapıyorum. Çünkü bunun runner olduğu için şu kısımlarında dönemeçlerinde artırmalarımız olacak. Örgü taban gibi düşünün. O yüzden orası çok gevşek olmasın ki boşluk 6 tane oraya trabzan yapacağız. Boşluk görünmesin ilk zincirimiz. Sonrasında normal kendi halinde ne sık ne gevşek zincirler çekiyoruz. Toplamda 130 tane zincir çekiyorum. Dediğim gibi bunu ben yaptım gayet. En son zaten birlikte ölçüp bakacağız. Siz daha masanız büyükse uzun ya da daha küçük istiyorsanız bu 130 zinciri sayılarını azaltıp çoğaltarak da ayarlayabilirsiniz. Runner'ınızın uzunluğunu 130 zincir çekelim ve birlikte örmeye devam edelim. Evet, 130 adet zincirimizi çektik. Şimdi hemen şöyle dördüncü zincir içerisine bu şekilde 3 seferde çıktığımız trabzanları yaparak örüyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Biraz meşakkatli bir video olacak. İnşallah sonucu da ulaşacağız. Tabii ki ben çalıştım bunu. Sayılarını arkadaşlar, zahmetli oluyor video işleri. Kolay değil göründüğü gibi. Ve bu videoyu şimdi siz tek parça halinde izleyeceksiniz. Ama ben birkaç gün bunun için emek vereceğim. Sonuna kadar gösterecek bir şey yok zaten. Bu şekilde son zincire kadar 3 seferde çıktığımız 1 2 3 böyle trabzanlarımızı başına bir kez doluyoruz. Tığımızı 3 kez de çıkıyoruz. Örelim. Komple zincir üstüne trabzan son ilmek içerisine kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın toplamda şöyle uzun olduğu için ekrana sığmıyor. Şöyle bir arada göstereyim ben size. Bu uzunlukta buraya sonuna kadar trabzanlarımızı ördük. Son ilmeğe de burada ilk çektiğimiz o sıkı yaptığım zincir içerisine 6 adet trabzan yapacağım. İlkini yaptım zaten. 2 3 4 5 6 ve sonra aynı biz tabanda nasıl örgü tabanda yapıyorsak bu şekilde dönüyoruz. Bakın o kadar sıkı çekmeme rağmen bile burada
bir boşluk işte oluşuyor. O zinciri sıkı yaptığımızda bunu daha küçük olmasını sağlayacağız. 7 yapacağım ben bunu arkadaşlar. Sonradan diğer ördüğümde de 7 olmuştu. Bunu şimdi hatırladım. Kusura bakmayın. 7 tane yaptık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi hemen sıradaki karşılıklı trabzanlarımızı örerek bu şekilde yine sonuna kadar bu sırayı da dönüp sonra üst tarafa geçeceğiz. Yine 3 seferde çıkıyoruz. Tığımıza bir kez doluyoruz. Bakın. İpi de arkadan yürüterek gizliyoruz. Sonuna kadar yine artırmamızı yaptık. Burada tamamladık. Sonuna kadar buraya trabzan örerek devam edelim. Burada da yine artırmamız olacak. Sonrasında üst sıraya geçeceğiz. Evet, sonuna kadar geldik. Burada 7 artırmamızı yaptık ve burada şimdi bakın arkadaşlar, başlangıçtaki bu son sık iğne içine değil de burada çektiğimiz yani zincir gözüküyor burada. Bakın başta yakından göstereyim, nereye battığımız siz de anlayacaksınız. Hemen şu dibine bir, kusura bakmayın, avuç içi terleyince böyle 2, 3, 4, 5, burada da 6 tane yaptık ve bakın burada hemen 3 zincir tepesine birleştirdim. Buraya 6 tane zaten çok üst üste yığılıyor. Bu şekilde kapattım. Gayet düzgün bir şekilde orta kısmı tamamladık. Hemen şimdi üst sıraya geçiyoruz. Bu runner'ımızın orta kısmı oluyor arkadaşlar. Zaten ördükçe hem enden hem boydan uzanacak. Yani hem genişleyecek hem de boyu da uzanacaktır. Başladığımız zincir sayısının santimini ölçün. Zaten arada çok fark olacaktır bittiğinde de. Hemen şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Evet. 3 zincir çektim. Hemen dibine yine 3 seferde çektim. Trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Bir tane bırakıyorum. İkinciye bir trabzan, yine zincir çekmeden bir yanındakine bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir zincir çekiyorum. Yine bir tane atlıyorum. Diğerine. Buralarda zaten çok göstereceğim bir şey yok arkadaşlar. Sade başlangıçlarda, bir de şu dönemeç artırma yerlerimizde. Bu aradaki zincirlerimizi de çok sık çekmeyelim. Gevşek bırakalım arkadaşlar. Bakın zincir çekmeden yan yana 2 tane trabzan yapıyoruz. Sonrasında bir zincir çekerek bu şekilde arada bir bırakıp diğerine yine geçiş yapıyoruz. Hem zincir çekmeden bir trabzan daha yapıyoruz yanına. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Diğerine, bunu atlayıp diğerine arada bir tane bırakıyorum. Ve bir yanındakine bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde bu sırayı sonuna kadar, arttırma yerimize kadar devam edelim arkadaşlar. Orada yine tekrar birlikte örmeye devam edeceğiz. Evet, bakın bu sırayı bu şekilde ördük
Ve burada 7 arttırma yaptım. Yere geldim arkadaşlar. Bakın henüz ilk battım. Bu son ilmeğe ilk battım trabzan. Burayı dikkatlice izleyelim. Şimdi yine bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Bu ikinci yaptığım arttırmaya trabzana. Tekrar yanına battım. Ve burada şimdi bir zincir çekiyorum. Bu ikinci battığım trabzanın içerisine, yani ilmek içerisine tekrar bir tane bu boşluktan yapıyorum ki burada arttırmalarımız bundan 4 tane olacak. Şimdi zincir çekmeden direkt yanındakine geçiş yaptım. Bir zincir çektim. Yine aynı ikinci trabzanımı yaptığım yere bir trabzan yapıyorum. Yani V şeklinde 4 tane elde edeceğiz. Şimdi bir yanındakine batıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar yanına aynı yere bakın battım. Yine bir V oluştu. Şimdi bir yanındakine zincir çekmeden geçiş yaptım. Bir zincir çektim. Yine buraya bir tane daha trabzan, aynı yere battım. Şimdi yanındakine batıyorum. Bakın bundan 1 2 3 4 tane bu şekilde oluşturdum. Bir zincirlikli boşluklarımızı bu şekilde burada arttırmış olduk. Yani arttırma dediğim aralık bir zincir bırakmadan geçiş yaptığım için burada potluk oluşmasın diye buralarda böyle bir sistemle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim, bakın hemen bir zinciri çekiyorum. Bir yanındakine tam dibine batmıyorum. Bu kez bir yanındakine batarak şu karşılıklı gelmesi için buradaki iki trabzanına karşılıklı olması için bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Hemen burayı geri aldım. Yanındakine değil bir tane atlıyoruz. Çünkü örmeye başladıkça artık burada yaptığımız işlem bitti. Aynı işlemi de tekrar arada bir tane bırakmamıştım. Orayı tekrar geri aldım. Bu 4 tane V'yi arttırmamız, yani yaptıktan sonra burada yine aynı burada karşılıklı denk gelecek şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Yine bir tane atladım. Yine trabzanlarımızı yaparak karşısına denk gelecek şekilde örüyoruz. Sonuna kadar yine son arttırmamızı yaptığımız yere kadar bu şekilde örüyoruz. Bakın gösterecek henüz daha bir şey kalmadı. Buradaki dönemeçteki olan kısmımızı yaptık. Bakın bir toplanma falan olmuyor. Şimdi aynı şekilde şu karşılıklı denk getirdik. Buraya kadar, sonuna kadar, buradaki artırma yerine kadar örelim. Sonrasında yine devam edeceğiz. Evet, şimdi yine geldik sonundaki arttırma yerimize. Bakın karşılıklı bunları yaptık. 2 trabzan bu tarafta, 2 trabzan bu tarafta. Dördüncü yani sondan dördüncü trabzanımıza battık. Şimdi burada bir zincir yine tekrar çekiyorum. Aynı yere yine bir V görüntüsü oluşacak. Bir yanındakine bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere bir sonrakine bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere bir sonrakine, bakın 1 2 3 bir zincir çektim. Aynı yere
batıyorum. Bu sondakinin tam dibine tekrar trabzanımızı, burada zaten yer kalmadığı için sonunda yine dibine batarak yaptım. Yani aynı yere ben 3 kez batmış oldum. Bakın arkadaşlar. Şu iki trabzanı normalde bir yandakine batıyordum. Bu şekilde bir zincir çekerek tam 3 zincir çektim. Bu yandaki trabzanın tepesine sabitliyorum. Bakın burada da yine artırmalarımızı yapmış olduk ve bu sıramızı da tamamladık. Şimdi geldik trabzan sıramıza. Zaten model hatırladığınız üzere yapanlar tam dibine yine trabzan yaparak başlıyoruz. Son dönemeçteki yerimize kadar, yani artırma yerimize kadar bu aradaki boşluklara bunların içerisine birer tane olmak üzere, yani eksiltme arttırma yapmıyoruz bu yan kısımlarda. Bu boşluklara bir tane trabzan yapıyoruz. Zaten iki tane yaptığımız trabzanların üzerlerine yine bir tane denk gelecek şekilde yaparak artırma yerine kadar bu şekilde devam ediyoruz bu sırayı da. Evet arkadaşlar, bakın bu sıramız da bu şekilde devam edecek. Nereye kadar? Yine buradaki arttırma yerimize kadar gelelim. Yine orada nasıl bir işlem uyguladığımı sizlerle paylaşacağım. Evet, geldik şimdi sonuna. Hemen burada bakın 4 tane ve gibi yaptım. Yani aynı yere battığım yer vardı. Bu 1 2 3 4. Buraya kadar normal trabzanlarımızı nasıl ördüysek o şekilde ördük. Şimdi yine 2 tane trabzanımızın üzerine örüyoruz. Burada da artırmalarımızı bu 4 boşluğa 2 tane batarak, normalde yanlarda bir tane batıyorduk bu aralara. Burada 2 tane batarak hem oraların belirginleşmesini hem de toplanmaması adına, yani bir araya toplanmaması adına bu köşelerde arttırmamız muhakkak olması lazım arkadaşlar. O nedenle de bu şekilde burayı, trabzanların üzerine herhangi bir çift batım yapmıyoruz. 2 tane yaptık. Sadece bu aradaki boşluklara 2 tane, yanlarda normalde bir tane yapıyorduk. 2 boşluklara yapıyoruz. Bunu da burada 4 kez tekrarlayacağız. Bu köşede yine trabzanlarımıza birer tane, 2 tane de bu boşluk içerisine yapıyoruz. Birer tane trabzanlar üzerine son boşluğumuza yapıyoruz ve burada artırmamızı tamamladık. Yine aynı yanda nasıl yaptıysak, bakın bir tane yapıyorum buraya. Bitti. Bu işlemi 4 kez, 1 2 3 4 kez çift batarak tamamladık bu köşede. Yine sonuna kadar, diğer artırma yerine kadar gelelim. Aynı şekilde burada gösterdim. Bu kısma kadar örelim. Burada da yine göstereceğim. Devam edeceğiz. Evet, bu tarafa da geldik yine arkadaşlar. Bakın şimdi tekrar şu tığımı bir düzelteyim. Hemen trabzan üzerine yine trabzanlarımızı yaptık. Burada da yine bu ve görüntüsü olan, yani artırma yaptığımız dediğimiz o boşluklara ikişer tane trabzan yapıyoruz. Normal trabzan üzerine yine trabzanlarımızı örüyoruz.
Bu boşlukları 2 tane yaparak artırmış oluyoruz. Bu köşe kısımlarında. Burada sonunda da bir tane batmıştık. 5 tane olmuştu ama o sonuncuya ben bir tane batacağım. Zaten 4 artırma yapmış olacağız. Evet. Şimdi bu dördüncü çift battığımız boşluk, yine trabzanlarımıza başladık. Bu sondakine bir tane batarak burayı kapatıyoruz. Yine ilk trabzan çektiğimiz zincir değil, trabzan tepesine bakın yaptık. 3 zincir çektim. Yine hemen dibine batarak, birleştirdiğim yere batarak, bakın şu alttaki ikili trabzanın tam karşısına yine denk geldi. Bir zincir çekiyorum. Yine bir tane atlayıp bu sırayı da bu şekilde ilerletiyoruz. Aynı bu altta yaptığımız gibi burada bir zincirli olacak. Ta ki yine arttırma yerine gelene dek bu şekilde örelim arkadaşlar. Değişik bir şey yok. Bundan sonra ilerleyeceğiz sırasıyla. Yine şu köşeleri göstersem yeter. Köşelerde zaten buralarda önemli bir değişiklik yok. Ördüğüm zaten olduğu zaman sizlere göstereceğim. Buraya kadar yine gelelim. Burada yine birlikte sizlere nasıl köşede ne gibi bir farklılık yaptığımı göstereceğim. Evet, bu sırayı da tamamladık. Bakın buradaki arttırma yerine kadar geldim. Şimdi burada ne yapacağız? Yine tekrar arttırmalarımız olacak. Bu şekilde 2 tane, öncelikle şu karşısına gelecek şekilde trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Buraya bir tane, yanına tekrar bir trabzan daha örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum aradan. Tekrar yanına bir trabzan, bir zincir çektim. Aynı yere bakın. Burada bir tane aynı yere battık ve görüntüsü var. Burada atladık bir tane, tekrar iki trabzan sonunda yine buraya bir tane daha yaptık. Bir tane yanına yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane atlayıp diğerine geçiş yaptım. Bir yanına tekrar bir trabzan, bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere bir tane daha çift batıyorum buraya da. Üçüncü oluyor bu arkadaşlar. Yine bir yanına battım. Tekrar bir tane atlayıp diğerine geçtim. Bir yanına yapıyorum. Hemen aynı yere bir tane daha trabzan yaptım. Yanına bir trabzan daha. Bir tane bırakıp diğerine geçiş yaptım. Bu şekilde bakın şöyle iki tane yan yana oluyor. Bu ortada V gibi, sadece çift battığım yer bu kısım oluyor. 1 2 3 4, bunu 5 kez tekrar edeceğim bu sırada arkadaşlar. Dördüncüyü yaptık. Bu kısımda, bu dönemeçte de bir zincir daha çektim. Buraya bir tane daha yaptım. Beşinci oldu. Yanına geçtim. Evet, burayı
alıp yanına geçmeden burayı da aynı yere batacağım arkadaşlar. Şu karşılıklı denk gelmesi için. Bakın burada yapmıştık sonuncu 5. çift batımımızı. Yine yandaki trabzanı da aynı yere batıyorum. Yani aynı yere 3 kez batmış oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine bir tane atlayıp bakın şu karşısındakine denk gelmesi için artık buradan sonrasını yine düz bir şekilde örüyoruz. Altta da böyle çift battığımız yer olmuştu arkadaşlar. Şimdi burada da aynı yere 3 kez battım. Şu V'den 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Bu karşılıklı trabzanlarımız yine buradan düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Dediğim gibi önemli olan zaten göstereceğim. Son sıradaki sık iğne sayımızı, çiçek motiflerimizi denk getirmek için onları zaten birlikte öreceğiz. Ben de sayarak ilerliyorum. Ayarlayıp buraya kadar gayet düz aksilik olmadan geldik. Şimdi yine buradaki arttırma yerimize kadar örelim. Bu kısma kadar düz bir şekilde örüyoruz. 2 trabzan, bir zincir şeklinde ördüğümüz bu tarafta nasıl ördüysek aynı şekilde örerek devam ediyoruz. Evet, yine geldik. Burada yine son kısmına bakın. Alttaki sıradaki trabzanlarımızın karşılığını karşısındaki yere kadar ördük. Bir zincir çektim ben. Tığımı şöyle aynı yere bir trabzan yaptım. Yanındakine bir trabzan, bir zincir çektim, bir tane atladım. Diğerine bir trabzan, bir yanındakine yine bir trabzan, aynı yere tekrar. Şu baş diğer köşede ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. Diğer yanına sadece şu aralarda görünen bakın şurayı çift battım. Bir tane atladım. Tekrar yanına battım. Şimdi bir zincir çekip aynı yere tekrar yapıyorum. Bunu da burada 5 kez tekrarlayacağız. Üç kez de çıkıyoruz trabzanlarımızı. Dediğim gibi farklılıklar sadece bu köşelerde olduğu için diğer yerlerde zaten ördüğüm haliyle örüyoruz arkadaşlar. Gösterecek detaylı bir farklı bir şey yok. Bakın 1 2 3 4 burayı da şimdi bakın tekrardan aynı yere batacağım. Burayı da bir zincir çektim. Beşinciyi yaptım. 1 2 3 4 5 ve yine buraya da üçüncü kez batıyorum aynı yere. Yani aynı yere 3 kez battım burada da arkadaşlar. Çünkü arada bir tane ilmeğimiz kalıyor. Bir zincir çekip trabzan başına sabitledim. Burada da bu şekilde köşemizi yaparak geldik. Şimdi hemen 3 zincir çekerek yine trabzan sırasına geçiyoruz. Yine altta şu sırada ne yaptıysak dibine batarak yine birleştirdiğimiz yere trabzanlarımızı bu aralara bir tane ve trabzan tepelerine birer tane yaparak bu sırada da yine artırma yerine gelene kadar böyle trabzan sıramızı örelim. Kaçıncı sıramız? 1 2 3 4 5. sıramızı yapıyoruz. Aradaki boşluklara bir tane ve trabzan tepelerine birer tane, yani artırma eksiltme olmayacak. Dönemeç yerine kadar, köşe kısmına kadar örelim, sonrasında devam edelim. Evet, yine geldik
sonuna kadar dön, tam köşede bakın ilk çift battım, o boşluğa geçiş yapacağız. Önce bir tığımı ayarladım. Şöyle bu ilk araya 2 tane batıyoruz. Çift battığım yere 2 tane trabzan yaptım. Artırmamız olmuş oldu. Şimdi 2 tane trabzan tepelerine birer tane yapıyoruz. Ve burada bakın bir tane atlayarak yaptığımız yine boşluğumuz var. Buraya bir tane yapıyoruz. Sadece çift battığımız o 5 tane olan boşluğa çift batacağız arkadaşlar. Evet, yine trabzan tepelerine yine aynı tek tek yapıyoruz. Burada da yine ikinci bakın oluşan boşluğumuz, bu çift batarak yaptığımız. Tekrar trabzan tepelerine birer tane, yine bu araya bir tane yapıyorum. Burada da tek atlayarak yapmıştım. Bir tane atlamıştım, bir tane çift batmıştım bir alt sırada. Yine üçüncü yere geldik. Buraya da çift batıyorum. Tekrar trabzan tepelerine bir tane, buraya bir tane, atlayarak yaptığım boşluğum, trabzan tepelerine bir tane, yine buraya çift batacağız. Sadece buraları gösteriyorum. Aslında buraları da yani anlaşılır bir şekilde, çok bir ince detayı yok. Bakın yine bir tane trabzan tepelerine, video çok uzamaması için elimden geldiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Son çift battığım yer burası da arkadaşlar, bakın. Buraya da çift batarak burada tamamlıyoruz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Aynı şekilde tek tek örmeye artırmalarımızı yaptık. Bu şekilde şimdi yine bu kısımdan sonuna kadar örelim gelelim arkadaşlar. Şuraya kadar yine göstereceğim. Orada kaç yere çift battığımızı devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın diğer köşede ne yaptıysak aynısını burada da bu V şeklinde, yani çift battığımız şu boşlukları 2 batarak ilerledim. Tek battıklarıma zaten tek battım görünüyor. Burada da 5 tane çift battığım yer oluştu. Bakın 1 2 3 4 ve 5.'yi yaptım burada da. Hemen gösterecek bir şey yoktu. O yüzden burayı hızlı geçtim. Aynısı diğer köşede yaptığımızın, köşelerde bir farklılık olmuyor. Belki 1-2 trabzan sonraki sıralarda onu eşitlemek için, yani onu zaten sayarak ilerleyeceğim. Şu son boşluğa da yine tekrar bir tane yaptım. Bakın burada birleştiriyorum. Bu sıramızı da tamamladık. Şimdi 3 zincir çektim. Yine birleştirdiğim yerden bir trabzan yaptım. Şimdi bu sırada 2 zincir çekiyorum. Alt sıralarda, kutucuklarda, şu kısımlarda bir zincir çekip bir tane atlıyordum. Burada da 2 zincir çekip 1 2 üçüncüye batıyorum. Trabzanımı yaptım. Hemen yanındakine bir trabzan daha yaptım. 2 zincir çektim. 1 2 üçüncüye trabzanımı yapıyorum. Yanındakine yine bir trabzan. Trabzanlarımız yine her zamanki gibi 3 seferde çıkacağız. Burada karşılıklı bazen kayabilir bu alttaki. Çünkü artık 2 zincirle devam ettiğimiz için karşılıklı denk gelmeyecektir. Buraya takılmayın. Artık birazcık kaymalar olacaktır. Bu sırayı da böyle 2 zincirle, zaten suplayı önceki videolarda supla modeli var bunun. Onun tarifini paylaşmıştım. Bakarsanız supla modeline uygun bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Aynı bu şekilde örmeye devam edelim arkadaşlar. 2 zincirle
Arada 2 tane boşluk bırakıyoruz. Yine trabzanlarımızı yaparak yine köşeye gelelim, arttırma yerine kadar örerek devam edelim böyle. Evet, şimdi yine bu kısma kadar geldik. Bakın burada ilk arttırma yaptım, şu kısımda yapacağım işlemi göstereceğim hızlıca. 2 zincir çekiyorum, yine 2 tane değil 1 tane atlıyorum. Burada bir tane eksik atlayarak ilk artırmamızı yaptık. Yine yanına bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi 2 tane bırakıp üçüncüye trabzanımı yapıyorum. Yine yanına bir trabzan, 2 zincir çekiyorum, bir tane atlıyorum diğerine. Yani bu bir tane atladıklarım yine 5 tane olacak arkadaşlar. Bir tane atlayacağım, bir iki tane. Bu şekilde de burayı da orantılamış, dengelemiş olacağız. Şimdi 2 tane bırakıp üçüncüye geçiş yapıyorum. Zincirlerinizi çok sık çekmeyin. Ördüğünüzde bir araya toplanma olmasın. Şimdi bir tane bırakıp diğerine yapıyorum. Yine bir yanına trabzan. Şimdi yine 2 zincir çektim. 1 2 üçüncüye. Bu kısımlar ördükçe düzelecek arkadaşlar. Bakın bu şekilde nereden başladık? Burada bir tane bıraktım. 2 bir tane bıraktım. 2 bir tane bıraktım. Üçüncü, şimdi dördüncüyü yapacağız. Bir bıraktığım kısmın. Evet, şimdi 2 zincir çektim. Bir bırakıp ikinciye yapıyorum. Yine yanına trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. 2 bırakıp üçüncüye yapıyorum. Yine yanına trabzanımı yaptım. 2 zincir çekip bir bırakıp bu 5. oluyor. Son. Bir yanına yine trabzanımı yapıyorum. Bundan sonra yine 2 zincir çekerek aynı şekilde 2 bırakıp üçüncüye trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncüye geçiş yaptım. Bakın burada da bu şekilde maksat şu köşede bir araya toplanma olmasın diye burada da böyle bir arttırma farklılık yaptım. Şimdi yine diğer tarafa gelene kadar aynı burada ördüğümüz şekilde 2 zincir çekip arada 2 tane bırakarak devam edelim. Sonuna kadar gelelim. Aynı işlemi burada da 5 kez tekrarlayıp tamamlayacağız bu sıramızda. Evet, bakın buradaki köşede de yine aynısını yaptım. Bakın ilk bir bıraktım, burada 2 bıraktım, burada bir, yine aralarda 2 zincir çektim. 1 2 1 2 1 2 1, yani 5 tane yine bu işlemi uyguladım. Sonunda zaten bir tane kaldı. Sonlarda sıkıntı yok. Evet, burada da 2 zincir çektim. Sonda bir ilmeğim şu dibinde saydığımız zaman yine 2'ye denk geliyor. Burada birleştirdim. Bakın. Şimdi son trabzan sıramızı yapacağız. Hemen dibine yaparak başladık. Şimdi bu 2 bırakmıştık aralarda. Alt sıralardaki kutucuklar içerisinde bir tane yapıyorduk. Burada 2 bıraktığımız için 2 tane trabzan olacak. Yani karşısına yine eşitleyeceğiz, bunu denk gelecek. Trabzan tepelerine yine birer tane yapıyoruz. Boşluklara 2 zincir çektiğimiz boşluklara ikişer tane trabzan yaparak bu sıramızı tamamlayacağız. Evet, şimdi köşe kısmına kadar yine arttırdığımız yere kadar örelim bu şekilde. Aralara, boşluklara 2 trabzan tepelerine birer tane yaparak devam edelim. Arttırma yerinde yine nasıl bir işlem uyguladığımı göstereceğim. Evet, şimdi tekrar köşeye geldik.
Bakın burada bir bırakmıştım. Bırakarak başlamıştık. 2 1 diye buradaki bir zincir bıraktığım boşluklara 3 tane trabzan yapacağız. Üçer tane yani. Şimdi ilk 2 taneydi normalde. Buraya 3 tane yapıyoruz. Yine trabzan tepelerimize birer tane yapıyoruz. Ve burada 2 tane bıraktığımız yere yine 2 tane yapıyoruz. Yani normal ördüğümüz sadece bir aralıklardaki bir bıraktığımız yerlere üçer tane trabzan. Bu da yine 5 kez tekrarlanacak arkadaşlar. Çünkü 5 kez yapmıştık bunu. Bakın bu ikinci 3 tane trabzan yaptım. Yine buraya tek yapıyorum. Yine buraya 2 tane yapıyorum. 2 trabzan bırakmıştık arasında. Yine tek trabzan tepelerine. Bu şekilde 5 kez tekrarlayacağız bunu arkadaşlar. Yine buraya 3 tane trabzan yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar bir bıraktığımız yerlere köşelerde hem burada hem diğer tarafta 3 tane yaparak bu sırayı da bakın düzeliyor. Gayet bir toplanma olmadan burayı da aynı 5 tane bir bıraktığımız yerlere bu kısımda da gelelim. Sonda da aynı işlemi yapalım. Şimdi ben bu sırada kaç trabzan olacağını da söyleyeceğim size. Çünkü buradaki trabzan sayılarımız önemli. Kenardaki kutucuklara son sırada 2 sıra kutucuk yapacaktık ya, o kutucuklardan sonra da en son kenar oyası vardı. O motiflerimizin denk gelmesi için bu trabzanlarımızın bakacağım, size kaç tane olması gerektiğini söyleyeceğim. Zaten eksiğimiz falan varsa buralarda bir fazla bir eksik batarak onu ayarlayacağız sayısını. Dediğim gibi arttırmalarımızı bu şekilde yaparak sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, buraya da geldim. Yine bakın şurada bir yaptığım yerde yine 3 battım, 3 battım, 3 battım, 3 battım. Şöyle kalan 3 tane kutucuğumuz vardı. Aslında buradaki 1'e 3 batmam gerekiyordu. Bunlara normal 2 ama biz burada bu 3 kutuya da 3'er tane batarak çünkü bir üst sırada üst sıramıza geçtiğimizde kutucuklarımız oluşacak. O kutucuklara 175 kutucuk elde etmek için ben şimdi buraya bu şekilde sonuna, şimdi ipim bitmişti, ben de ek yaptım, bunu arkadan sonra gelişi güzel öyle bir düğüm attım. Şimdi buraya 3 tane, son 3 taneyi de yani bakın toplamda şimdi söyleyeceğim kaç taneye 3 battığımızı. Bunu denk getirmek için üst sırada dediğim gibi o en son kenar oyasının sayılarının denk gelmesi için buraya da 3 batıyorum. 175 tane kutucuk elde etmemiz lazım. Bunun için de buradaki son 3 kutuya da yani toplamda şimdi size göstereceğim kaç taneye üçerli battığımı son dönemeçte. Bu şekilde yani dediğim gibi eksik veya çünkü bir runner bayağı bir başladığınız zincir sayısını hesaplamak çok zor, mümkünü yok. O yüzden de bu kenarlarda eksik veya fazlanız geldiğinde ayarlayabilirsiniz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada 3 batarak başladık. Bir tane 3 battığımız yer, 2 3 4 5 6 7 yere 3 battık. Yani 7 tane burada da trabzanımızı fazladan yapmış olduk. Hemen şimdi 3 4 5 6 7 zincir çekerek, pardon 4 zincir çektim. Hemen bu tam dibi değil, bir yanındakine bir trabzan yaptım. Şimdi kutucuk sırasına geçiyoruz. Bir zincir çektim, bir tane atlıyorum.
yanına bir kutucuk daha. Bu çektiğimiz zincirleri çok sık çekmeyelim arkadaşlar. Dediğim gibi zaten 3 numara tığla örüyoruz. Kendiliğinden bir şeyliği olacaktır, genişliği, ama çok da böyle rahat bir zincir olsun. Sık çekersek kenarlarda toplam olur. Bu şekilde bu sırayı da aralarda bir tane bırakarak böyle kutucuklar oluşturacağız. Yine köşeye gelene kadar yapalım. Orada da yine aynısını öreceğiz ama yine göstermek istiyorum. Bu şekilde devam edelim. Evet, kutucuk sıramızı da yine yaparak geldik. Burada bir arttırma işlemimiz olmayacak. Yine aynı bir zincir çektik. Çünkü çift battığımız yerler arttırma olduğu için oralar dengeyi sağlayacaktır. Arada bir tane bırakarak burada da yine herhangi bir arttırma yapmıyoruz. Yine aynı bir boşluk bırakarak diğer trabzana böyle kutucuklar örüyoruz. Dediğim gibi sadece çektiğiniz zincirleri birazcık gevşek çekin. Çok sıkmayın tığda. Bu şekilde yine gelelim, tamamlayalım sonuna kadar. Aynı, hiçbir farklılık yok. Devam edelim. Evet arkadaşlar, burada da köşeye geldik. Dediğim gibi bu kutucukların 175 adet olması lazım. Ben şu ana kadar 171.yi yaptım. Şimdi burada sizlere 4 tane daha yapacağım, onu göstereceğim. Bir zincir çektim. Arada bir boşluk bıraktım. Burada benim denk gelmediği için arkadaşlar, şöyle biraz ekran, bir boşluk bıraktım. Burada bir tane trabzanım eksik olduğu için şimdi bir yanındakine batacağım. 173.'ü yaptım. 174.'ü de, dediğim gibi bunu siz denk getirmek için alttan 2 trabzan daha fazla yapın. Bunun hesabını zaten hemen şöyle tepesine 175.'yi de bağlıyorum buradan arkadaşlar. Trabzan tepesine monte edelim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şimdi burada yine aynı tepeye kutucuk yaparak denk getirdim. Yani 175 değil de bizim hani bu kutucuklardan da illa bir eksiğimiz daha olursa da onu da zaten yine ayarlayacağız. Motiflerimizin denk getirmek için. Yani bunu sıkıntı etmeyin, ama yine bir iki eksik fazla sıkıntı olmaz, ama böyle çok 7-8 tane de olmamasına özen gösterelim. Şimdi yine bir zincir çektim arkadaşlar. Şöyle yine bu düz kenar kısımlarını bir zincir çekiyorum. Kenar kısımlarını, kameranın ışığını ayarlayıp tekrar, burada göstereceğim bir şey yok henüz. Hemen yine köşeye kadar gelelim. Burada başlayacağımız kısımda şu kısımdan, yani arttırma yaptığımız kısımdan belli bir yere kadar 2 zincirle yapacağız ki, çünkü artık köşe olduğu için toplanma olacaktır. Bu sırada bir zincirle yaptım. Bir şimdiki sırada da bunu 2 zincirle yapacağız. Oraya kadar örelim. Bir zincirle örerek devam edelim oraya kadar. Oradan sonrasını da birlikte göstereceğim. Evet arkadaşlar, ikinci sıramızı yaparak geldik. Burada bakın artırma yaptığımız yer, yani şu trabzan alt sırasında zaten tamamlamıştık. Bu kutucuk sırasını da örmüştük. Burada 2 zincir çekeceğim arkadaşlar. Bir alt kutucuk sırasında bir zincir çekerek yaptık. Ama artık uzadıkça, yani runner'ımız genişledikçe de bu dönemeç yerlerinde, köşelerde muhakkak toplanmaması için bir işlem yapılması gerekiyor. Bunu burada ben 2 zincir olarak
yapıyorum. Bu sırayı çok gevşek çekmeyelim. Burada dikkat edelim, yani sadece bu dönemeç yerinde kutucuk sırasında 2 zincir çekerek bunu yine aynı direkt başlarına hiçbir kutu atlamadan yapıyoruz. Ta ki nereye kadar? Bakın biraz daha rahat bir görüntüsü olacak. Yine artırmamızı nerede tamamlamıştık? Bakın burada 3 tane yaparak tamamladık. Şu kısma kadar 2 zincir çekerek yapalım arkadaşlar. İsterseniz sayın. Diğer köşede de kaç tane yapacağınız yapmanız için buradan buraya kadar 2 zincirle yapıyoruz. Yine buradan sonrasına bir zincir çekerek yine bu köşeye kadar gelelim, devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, burayı da tamamladık. Dediğim gibi şu artırma yaptığım şu kısımdan sonrasına 2 zincirle geldim, başladığım son birleştirme yerine kadar. Zaten kenar oyasını ördüğümüzde bu kısım düzelecektir. Şöyle karşıdan göstermek istiyorum. Yine burayı da aynı şekilde yaptık. 2 zincirle devam edip şimdi kenarındaki oya kısmına geçiyoruz. Son. Eğer şunu da söylemek istiyorum. Siz bunu daha geniş yapmak istiyorsanız da şu 2 zincirle bıraktım. Burada birer zincirle kutular yapmıştık. Yine şu tekrar şu trabzanın üzerine 2 zincir çekerek 2 kutu bırakarak bu 1-2 kutuluk yani 2 zincirlik yaptığımız kutucukları bir sıra daha yapıp bir sıra daha trabzan yaparak da şu kutucukları en son yine yapabilirsiniz. Yani bunu bir sıra 2 sıra daha arttırarak geniş olmasını aynı köşelerdeki arttırmalarımızda aynı devam edecek şekilde yapabilirsiniz. Geniş olmasını istiyorsanız. Ben bu şekilde uygun buldum. Şimdi kenardaki son artık diyelim birkaç sıra 3-4 sırada o öyle bir kenar oyamız olacak. Sonrasında da tamamlayacağız. Hemen birleştirmemi yaptım. Şöyle tığımdan önce 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. İlk başta şöyle kutucuğun burasına sık iğne ile örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Sadece bu başta ilk zincir çekiyorum. İlk 5 zinciri çekiyorum arkadaşlar. Sonrasında 4 zincir çekerek kutucuk başlarına bu şekilde geçiş yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. Bir kutucuk atlıyorum. Diğerinin yine tepesine sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen arada böyle dörderli zincirlerle yaptığımız 3 kutucuğumuz oluşacak ve her seferinde de bir sonraki kutucuk tepesine geçiş yaparak sık iğne ile kapatıyoruz. Sonrasında 8 zincirlik 4 5 6 7 8 ikinci şöyle arada 2 kutu bırakarak tepesine geçiş yapıyoruz. 4 zincir çektim. 4 zincir çektiğim kutucukları 3 kez tekrar ediyoruz. 3 tane yapıyoruz. Sonrasında 8 zincirle bir 2 3 4 5 6 7 8 zincirle bakın buraya ikinci kutunun tepesine bu şekilde kenardaki oyamızın denk geleceği kısımlarını artık ayarlıyoruz. Böyle örelim arkadaşlar. Sonuna kadar gelelim. Zaten sonunda şu 8 zincirle oluşturduğumuz kutucuk denk gelmesi lazım buraya. Bunu ayarlayalım. Dediğim gibi zaten oraya gelelim. Eğer benim de 175 saymıştık. Denk gelmedi. Bir eksik veya fazla olduysa zaten orada ya bir tane kutuya 2 kez batarak arasına bunu yapacağız, tamamlayacağız ya da
Dediğim gibi bu 1-2 eksik fazla önemli değil. Onu sizler de ayarlayabilirsiniz. Şimdi buraya kadar örelim. Zaten bakacağım ben de tamamını denk geldi mi diye. Şimdi birlikte örelim. Pardon. Şu köşe yerlerine de geldiğimizde burada da bir farklılığımız olacak. Nedir farklılık? Zaten oraya geldiğimde göstereceğim. Şu yine arttırma yaptığım yerden sonrasına 3 değil de şu üçlü kutucukları 4 zincirle, diğer büyük 8 zincirle yaptığım kutucuğu da 9 zincirle yapacağım. Yani bir tık daha şey olacak, zincir farklılığı olacak yine toplamaması adına. Çünkü bu büyüdükçe kenar kısmı, köşe kısmı genişliyor runner'ımız. O yüzden de burada zincirlerimiz bir tık farklı olacak. Şimdi buraya kadar örelim. Yine orada göstereceğim. Artırma yeri şu kısım oluyor. Bu kısımda yine birlikte örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın şöyle bu şekilde tamamladık. Bakın bu köşeyi şimdi göstereceğim. Ben bu köşede yaptım. İkisini de birden göstermek istemedim. Diğer köşede ne yaptığımı göstereceğim. Aynı artırma yerimizden itibaren hemen gösteriyorum. Ne yapmıştık? Bu kenarlarda bu 3 kutuya 4 zincirle, buraya 8 zincirle gelmiştik. Şimdi bakın buradaki yine arttırma yerine geldik. Yine bu 3 kutuyu 4 zincirle yaptım. Şimdi 8 zincirle yaptığım kutuya 9 çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine aynı kutucukların arasında bir şey yok. İkinciye batarak bu üçerli yaptığım kutuları da 5 zincir çekiyorum. Bir zincir fazlalaştırıyoruz yani. Sadece bu köşelerde yapıyoruz bunu. Köşelerdeki arttırma yerlerimiz alt sıralarda nerede yaptıysak oradan itibaren aynı şekilde geliyoruz. Küçük kutucuklara 5 zincir, bir tane arttırdık. Büyük kutucuğa da 9 zincir, 8'de 9 yaptık. Köşelerde bu işlemi yapıyoruz ve bakın yine 2 kutucuk. Bu toplanmaması için köşelerdeki sıramız buraya kadar devam edelim aynı şekilde. Evet, sonuna geldim. Söylemek istediğim noktaya bakın, 175 tane kutucuğumuz vardı. 3 tane burada, zaten başlangıçta 3 tane yapmıştık. Sonunda da 3 tane. Bu arada 2 tane kaldı. Tam denk geldi arkadaşlar. Yani 175 kutucuk olmasına özen gösterelim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve başladığım yere burada denk getirip birleştireceğim. Burada kaydırma tekniğiyle. Evet. Ve bu sıramızı da tamamladık. Sonuna bakın, hiçbir eksik kutumuz yok. Fazla kutumuz yok. Tam saydığım, hesapladığım gibi 175 tane kutucuğumuz denk geldi. Daha önce çalışmıştım sayılarını. Sizler de sayılarına sadık kalarak, dediğim gibi, eğer bunu büyütecekseniz de bu kutucukları sayarak hesap ederek, diyelim ki bir motif daha fazla olacak. Şöyle 4 kutunun denk geldiği kutucuklara bakın. 5 kutucuk denk geliyor. Bu 5 kutu fazla olacak şekilde, yani 5 arttıracaksanız ona göre hesap edin. Alttaki trabzan sayılarınızı, şu kutucuk sıralarınızı tam olsun. Birazcık evet matematik isteyen bir model, Runner modeli, ama sıkıntı yok. Dediğim gibi şimdi bu sıramızı da tamamladık. Geldik bir üst sıraya. Bakın toplandı. Kenarda da kasmamız veya bir arada böyle toparlanma gibi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Şimdi ben buraya hemen geçiş yapacağım. Sık iğne ile tam tepeyi böyle bulduk. 2 sık iğne, 1 2 3 4 zincirle geçmiştik. Buraya geçiş yapıyorum. Tam tepeyi bulmamız gerekiyor. 1 2 3 4 zincir çektim. Buraya yine buralarda dörderli zincirlerle devam edeceğiz bu aradaki kutucuklarımızı. Hemen
buraya direkt geçiyoruz. Trabzanla normal ikili trabzan yapıyoruz artık. Yani 2 seferde çıkıyoruz. 3 4 trabzan. Şu kısımda bu kutucuğumuzun yarısı da trabzan olarak görünüyor arkadaşlar. Bu sizi yanıltmasın. 4 trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa bu 8 zincirle yaptığımız boşluklara yine 3 4 trabzan yaptık. Hemen bu kutucuğa sık iğne ile kapattım. Bakın bunun yarısı da kutucuğun trabzan olarak görünüyor. 5 tane sizi yanıltmasın. Bunların içerisine 4'er tane trabzan. 1 2 3 4 zincir çektim. Kutucuğun direkt ortasına 1 2 3 4 zincir, diğer kutucuğun ortasına geçiş yaptım. Altta 3 kutucuk, burada 2'ye çıktı. Sonra üst tarafta bir tane olacak. Bu hemen direkt zincir çekmeden büyük boşluğa 4 tane 2 seferde çıktığımız trabzanlarımız olacak. 4 1 2 zincir çekiyorum. Yine 4 tane trabzan yapacağız. 2 3 4. Hemen kutucuğa geçiş yapıyoruz. İlk kutucuğa 4 zincir çektim. İkincisinin tam ortasına 4 zincir çektim. Üçüncüsünün tam ortasına direkt ikili trabzanla buraya geçiş yaptım. Şimdi bu sırada da bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu dönemeç yerlerine geldiğimizde buraları artık göstermek istemiyorum. Çünkü zaten artırmalarımız otomatikmen şöyle, yine ben komple döndüğümde sizlere göstereceğim. Bu dönemeç yerinde ne yapmıştık? Burada bakın 3 trabzan yaptığımız yer arttırma yerimizdi bizim. Buradan başlamıştık. Buradan sonrasına şurada buraya kadar 4 zincirle yaptığımız bu 3 kutucuk 8 zincirle yaptığımız büyük kutucuktu. Bu tam köşeye dönme yerine geldiğimizde 5 zincir çekmiştik. Yine aynı 5 zincir çekeceğiz buralarda. Bu kutucuğumuz 9'du. Burada da 5 trabzan değil arkadaşlar. Ben oraya geldiğim zaman size yine tekrar göstereceğim. Buraya kadar örelim. Yine yani sizin daha yeni başlayanlar için daha anlaşılır olsun diye yine oraya kafa karışıklığı olmasın. Buraya kadar örelim, arttırma yerimize kadar. Normal ördüğüm gibi orada tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, buraya kadar ördük. Zaten kenarları kutucukları daha dar, yani küçük küçük göründüğü için daha sık gibi görünüyor ama sayılarını ben yine burada da aynı yaptım. Yalnız yani 4 doldum. Burada da aynı, kenarlarda da aynı. Zaten dolgu sıraları artacağı için bir sonraki sıralarda bir sıkıntı olmaz. Dediğim gibi sadece burada ne diyelim, burada 4 zincir yapmıştık. Bu kutucukları bu aralarda bu trabzan sayılarımız aynı olacak. Bunlar 5 zincir veyahut yani bir zincir fazla bu kenarlardan çekeceğiz. Diyelim ki bu kenarları çok böyle üst üste biniyorsa eğer şu kutucukları, bir alt sırada 4 yapmıştık. Bu üst sırada eğer sizin de elinizin yani çok gevşekse bir üst sırada bunu 3 zincir yapabilirsiniz. O küçük kutucukları alt sıradaki 4 zincir yerine. Yine burada da aynı çektiğimiz zincir boyutunda çekerek devam edelim arkadaşlar. Zaten her halükarda bunun ütü isteyecek. Ters taraftan bir tülbent, dediğim gibi bir ince bir bez koyarak ütümüzü yapmamız gerekiyor. Hangi iple yaparsak yapalım, runner ve suplalarda ütü olursa daha da güzel görünecektir. Şimdi buraya kadar ördük. Dediğim gibi sadece şu aralardaki zincirlerimiz 5'ti. 5 yapıyoruz kutucuklarımızı. Bu trabzan sayılarımız yine aynı olarak devam ediyoruz. Sonuna kadar
gelelim bir üst sıraya geçtiğimizde tekrar birlikte örelim. Bir de şunu söylemek istiyorum. 3 milim tığla örmüştüm ya arkadaşlar. Onun bilgisini de vermek istiyorum. Bu sıraya kadar. Eğer çok çünkü 3 milim olduğu zaman daha çok geniş görünüyor motifler. Daha çok bol ve büyük duracak. Öyle hissettiğiniz zaman ben 2 milime indim, yani biraz daha ince bir tığla deneyebilirsiniz. Eliniz çok sıkı değilse şu kenar oyasını daha toplu yığılmaması açısından. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Şimdi sonuna kadar örelim. Üst sıraya geçtiğimizde devam edelim. Evet, şimdi bu köşeyi tamamladık ve sonuna geldim. Yine başlangıç yerine bir üst sıraya geçtik. Burada da yine bakın ben 2 numara tığla devam ediyorum. 2 milim. Daha kenarları toplu olsun, böyle yani böyle sarkmasın, marullanma olmasın diye arkadaşlar. Şimdi bakın son 4 trabzanımı da yaptım buraya ve burada sık iğne ile bu kutucuktan yukarıya çıkmıştık bir alt sırada, tam ikinci sık iğne tepesine birleştirdim. Direkt yine bu kutucuğun içine 2 seferde sık iğne yapıyorum. Bunu 3 de yapabilirsiniz. 2 yeterli oluyor. Önemli olan şu ortayı bulmak. Şimdi şöyle 1, 2, 3 zincir çekeceğim ben bu sırada. Daha böyle toplu dursun diye. Şu, yani yine böyle marullanma olmaması açısından. Çünkü oval olan suplasında ovalleştiği için kenarlar daha böyle açık bir şekilde oluyordu bu motiflerimiz. Bu yığılma falan olmaması imkansız oluyordu. Bu düz bir şekilde runner olduğu için arkadaşlar ördükçe marullanma olabilir. Dediğim gibi hem tığınızı hem el ayarınızı çok dikkat etmeniz gerekir. Bu tığımı ben o yüzden değiştirdim. Bir tık daha ince tığla örüyorum ve bu üst sırada da, bunu şu alt sırada da yapabilirsiniz 3 zincirleri. Eğer çok marullanma oluyorsa 4 zincir yapmıştık ya burada. Pardon. Bu üst sıradakilerine, şu ördüğümüz sırayı da 3 zincirle yapabilirsiniz. Şimdi ben bu en son değil. Yani bu piramitte son sırayı bakın 3 2 1. Burada 3 zincir çekiyorum. Şimdi hemen böyle yandaki trabzandan örmeye devam ediyoruz. 3 4 5 ve bu 2 zincir içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Buraya bir trabzan daha yaptım. Sonrasında 2 kalan trabzanlarımızın üzerine 3 4 5, yine 4 trabzanımızın üzerine 4 trabzan yaptık. Bir tane bu boşluğa ve hemen direkt geçiş yaptık. Bakın bu sırada da bu kutucuğun kenarında sayarsak 1 2 3 4 5 6 trabzan gözüküyor. Bir tane arttırmış olduk. Şimdi 3 zincir yine ben çektim dediğim gibi, çok yığılma olmaması için ve hemen bu yanındaki trabzandan başlıyoruz. 2 3 4 ve bu boşluğa bir tane trabzan, 2 zincir çektim. Yine aynı yere bir trabzan, sonrasında 4 trabzanımızın üzerine birer tane denk gelecek şekilde ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Dördüncüyü yaptık ve hemen kutucuğun içerisine geçiş yaptık, kapattık. 3 zincir çektim. Yine bakın trabzanımızın üzerinden bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Yine arkadaşlar köşe taraflarındaki bu kutucukların yine 5 zincir olacak sayısı. Sadece bu yanlarda ben 3'e düşürdüm.
dediğim gibi bu runner olduğu için de çok zor ayarlaması sayılarını. Kullandığınız ip, el ayarınız ve tığ numarası çok önemli. Evet, bakın bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Sonuna kadar ilerleyelim. Sonrasında son sıraya geçiş yapacağız. Bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Dediğim gibi bu köşelerde yine aynı trabzanlarımız değişmeyecek. Burada nasıl yapıyorsak trabzan sayımızı burada da aynı, eksiltme arttırma yok kesinlikle. Sadece şu kutucuklarımızı yine 5 tane çekiyoruz. Aynı altta da öyleydi. Burada da öyle. 5'er tane çekerek köşelerde yaptığımız kısımlardan sonuna kadar gelelim. Üst sırada tekrar buluşalım. Son sıramız olacak zaten. Evet, sonuna geldik arkadaşlar. Son kısımda yine sık iğne yaptığımız ikinci sık iğneye sabitledim. Hemen son sıraya geçtik. Bakın yine bu kutucuğun tepesine sık iğne ile çıktım. Geçiş yaptım ve direkt ikinci sıradan şöyle göstereyim battığım yeri. Bu değil. Bu zaten bunlar kutucukların kenar kısımları oluyor. İlk trabzan. Şöyle battığım yeri göstereceğim. Trabzan yaparak devam ediyoruz. Her trabzan üzerine bir tane yapıyoruz. Bu sırada bakın bu kenarı saymazsak 5 trabzanımız. Şimdi bu boşluğa bir trabzan yaptık. 5 zincir çekiyorum. Hemen buraya sık iğne ile birleştirdim. Aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Ve bu taraftaki trabzanlara geçiş yaptık. 1 2 3 4 5. Bu boşluğun içerisindeki trabzanla 6 trabzanımız oldu ve hemen direkt buradaki son kutucuğumuza sık iğne ile bağladık ve direkt yine zincir falan çekmeden trabzan sıramızdan devam ediyoruz. Yapmaya. Bu sıramız da bu şekilde olacak arkadaşlar. Boşluğa bir trabzan, 1 2 3 4 5 zincir, hemen içerisine tepeye bir pırpır yapıyoruz. Yine trabzan kenarlarından yaparak devam ediyoruz. Yine aradaki kutucuğumuza sık iğne ile geçiş yaptım ve sıradaki bakın trabzan üzerine batış yapıyoruz. Son sıramızda yine dönemeç yerlerinde aynı bu şekilde devam ediyoruz. Bir farklılık yapmıyoruz. Köşelerde de hiçbir değişiklik yok. 1 2 3 4 5. Yine aynı boşluğa bir trabzan ve trabzan tepelerinden trabzan örerek de 5 trabzan da bu tarafta olacak. 3 bu boşluk dışındaki 5 trabzan, 4 5. Yani bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 boşluktaki trabzanı saymadığımız zaman bu orta kısımdaki 5. Hemen direkt kutucuğa geçiş yaptım. Şimdi bu şekilde son sıramızı da ayarlıyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Yine suplamızdan zaten hatırlayacağınız üzere bu şekilde olmuştu. Sonrasında sonuna kadar devam edip runner'ımızı
özür dilerim, runner'ımızı tamamlayacağız. Yine köşelerde bir farklılık olmadan devam ediyoruz. Eğer ki dediğim gibi köşeler çok eğer böyle toplanma gibi bir sıkıntı olursa buralarda şu aralara ikişer tane trabzan yapılabilir. Şimdi orayı ben öreceğim. Hemen denemesini size göstereceğim. El farkı olabilir bu yani. Eğer fark etmiyorsa devam edin aynı şekilde. Dediğim gibi daha böyle düz bir şekilde görünsün istiyorsanız birer tane daha trabzan. Şu orta kısımlarında bir yapıyorduk buralara. 2 tane yaparak daha ferah yani böyle katlanmamasını, marullanmamasını önleyebiliriz. Şimdi komple bitirelim sonuna kadar. Köşeyi göstereceğim, geldiğimde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, runner'ımızı tamamladık. Şöyle ters tarafından ben ütümü de yaptım. Dediğim gibi ütü muhakkak yapın. Zaten bu köşe kısımları da düzelecektir. Köşe kısımlarını nasıl yaptım onu söylemek istiyorum. Bu taraflarda bakın 1, 2, 3, 4, 5 şu boşluklara 2 tane yapmıştım trabzanlarımı. Tam köşede arttırma kısımlarına geldiğimizde şuradan itibaren bakın kaç tane yapmışım. 2 tane bu tarafa, 2 tane bu tarafa. Yani şu ortadaki boşluğa 4 tane. Birer tane daha fazladan yaptım. 1, 2, 3, 4 yere yani 4 tane motife bu şekilde yaparak bu köşe kısımlarını tamamlamış olduk. Burada da yine aynı şekilde yaptık. İpimi ben kestim. Ters tarafından da ütü yapıp runner'ımızı tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde runner'ımızın supla modelini yapmak isterseniz önceki videolara bakabilirsiniz. Gayet çok şık. Dediğim gibi bunun şimdi ben ne kadar ölçüsünde size söyleyeceğim. Kaç santim olduğunu. Normal yapmak isterseniz 105-115 santim aralığında dediğim gibi zincir sayısını uzun tutarak şu kenardaki motif kutucukları da ayarlayarak 5-5 ben 175 kutucukta bırakmıştım. 5-5 her bir kutu motife 5 kutucuk denk geliyor. 5-5 bunu ayarlayarak zaten video sırasında tüm detayları verdim arkadaşlar. Bu şekilde de runner'ımızı tamamlamış olduk. Evet, benim bu yaptığım 90 santim uzunluğunda oldu arkadaşlar. Normal bir çok büyük olmayan bir masa için gayet ideal bir ölçüde oldu. Dediğim gibi siz büyük veya daha küçük istiyorsanız bu şekilde sayılarını ayarlayın. Orta sehpalar için de çok şık olacaktır. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak destek olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.